En dikkat çekici şey şuydu. Evet, İran'a verdiği mesajlar, işte ikiyüzlülüğü, hepsi bir tarafa, bir yandan da bu kongre salonunda neredeyse 40-50 saniyede bir ayağa kalkıp alkışlandı. ABD'nin bu utanç günü için sizin yorumlarınız, değerlendirmeleriniz ne olur? Şimdi teknik analizleri ve yorumları orada gayet bu konuya hakim olan, bilen arkadaşlarımız var. Onlar yapacaktır. Ben biraz duygularımı kısaca size söylemek istiyorum. Zaten rejide herhalde Zeynep var. Zeynep de öyle bir kızgın resmi seçip koymuş ki hakikaten halet ruhiyemi yansıtacak bir halimi koymuş oraya. Çünkü çok metabolizmam bozuldu. Yani çok gerildim ama Netanyahu'ya değil. Netanyahu'yu tanıyor musun? Tabii. Netanyahu'nun ne dediğini, ne yaptığını, ne düşündüğünü. Yani konu siyasi falan, onlar başka şeyler. Burada bütün dünyanın, yani aklı başındaki veya elini vicdanına koyabilen herkesin, bir türlü başka hesaplara girmeyen herkesin, yani para, pul, başka sebepler, tarihte kalmış mahcubiyetleri falan olmayan herkesin soykırım yapıyor bunlar dediği bir olay var, tamam mı? Evet. Yani dünya basını da Güney Afrika'dan tutun Güney Amerika'ya kadar. Her taraf, Asya'da öyle, Avrupa'da da böyle ülkeler var, böyle insanlar var. Bütün dünyanın böyle düşündüğü bir olaya hayretle izledim. Amerikan Kongresi ayakta alkışlıyor ve böyle sık sık alkışla lafını kesiyorlar. Büyük bir iştiyak, büyük bir takdir, büyük bir beğeni. Ya ben size şunu söyleyeyim. Yani Uzay Bey tamam, Amerika ile ilgili bir sürü Amerika'nın geçmişteki işte Vietnam'dan tutun darbelere kadar bir sürü şeyi var. Böyle tuhaf işleri var. Hepsi tamam, rezil işler de. Ama Amerika'nın bu olaylar, hele bu kongre konuşması, Netanyahu buraya bu yani tam tuz biber oldu. Amerika'nın iyi kötü geçen yüzyılın ilk 50 yılında yaptığı bir imajı vardı. Yani Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda işte bir çıkarı olmadan Avrupa'ya gelip Alman istilasına Avrupalıları koruyan falan gibi böyle bir imajlar vermişti. 1950'lere 60'lara kadar. Son yıllarda da son 40-50 yıldır da bu imajı mahvedip duruyor. Yani Amerika'nın o Avrupa'yı kurtaran imajını mahvedip duruyor. Ama bu son İsrail'i bu işte refah, bütün o bölge Gazze, oralardaki bu tutumu, tavrı, yaptığı katliama o kongrede böyle bir saygı, ilgi, sevgi, ya bir tane kadın, sosyal medyada bir sürü fotoğrafını paylaşıyorlar. Bir tane bir kadın arada, o da zor okudum, okuyamadım. Küçücük bir, evet Zeynep, onu size attım ya, salonda bir kişi sadece, evet, ufacık bir şey kaldırıyor. Katliam suçlusu yazmış. Katliam suçlusu. Arkadaşlarım şimdi onu tekrar bir bakacaklar. Guilty demiş, genocide demiş. O koca salonda bir kişi tepki gösteriyor. Evet, bir kişiyi gördüm. Onun haricinde ağzının içine bakıyorlar. Gözünün içine bakıyorlar. Ya adam dedi bu katliamcı dedi artık alkışlamayın diye bir ara. Yeter dedi yani. Ya, alkışlamayın dinleyin dedi. Alkışlamayın artık dinleyin dedi. Ya bakın ben Ekim'den beri yani 4 ay önce de 6 ay önce de oradaki her programda bunu böyle kolay kolay İsrail bırakmaz, durdurmaz. Amerika'da dünyaya karşı imaj düzeltmek için yalandan rol yapıyor. Yapma etme tribüne atıyor. Yoksa bunların sonuna kadar arkasında duracak. Şimdi iyi dediğim çıktı da mutlu mu oldum? Ben bu sahnelere o kadar üzüldüm ki. Çok. O kadar içim cız etti ki. Yani bütün Amerika rezil olmuş. Çok mu umurumda? Yani o ayrı bir, ama bu inanın biraz abartılı bir laf gelecek ama gerçi siz de Hülya Hanım bayağı sert şeyler söylediniz. Ben de şunu ilave edeyim hiç değilse. Ya bu alkışlar, bu kıyamet Amerika'nın vallahi billahi rezilliğidir ya. Evet. Böyle bir rezillik ben tarihte, ya dünya şu anda son 6 aydır katliam diyor bu olaylara ya.
çoluk çocuk öldürüyorlar. Yani bütün dünyanın aklı başındaki herkesin katliam dediği bir olaya, ya kendi ülkesinde kıyamet kopuyor Netanyahu. Kapının Yapma önünde etme de diyorlar. kıyamet Hadi. kopuyor ki, kongre binasının önünde de kıyamet kopuyor. Umurlarında mı? Elbette, yani o kongrede o kongre üyelerinin, o insanların böyle kravatlı böyle kelli felli Amerika'yı yöneten adamlar ya bunlar. Ya seçimle seçilmiş gelmiş o eyaletlerden gelmiş insanlar. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden insanlar. Ne abes bir şey, ne ayıp bir şey. Yani ne tuhaf bir şey. Ya umurunda da değil. Amerika'nın da umurunda. Yani İsrail zaten dünyayı takmıyor da Amerika'nın da umurunda değil demek ki. Yani bir imaj düzeltme çalışması falan yok da yok Amerika. Bu geceki bu tablodan sonra söyleyeyim size, bütün dünya bunu izledi. Daha da izleyecek. Ay bu arada niye gösterdiniz falan diyen olduysa böyle bir tabloyu herkes görsün. Çok iyi yaptın. O çok önemli bir şey. Ortada bir rezillik varsa rezillik de görülmeli. Evet. Diyecekler ki şimdi efendim canım Allah Allah biz beğeniriz alkış kime ne falan. Kardeşim bütün dünyada bir konsens var. Bir ortak gelişmiş bir kanaat var ki bu Netanyahu yönetimindeki İsrail devleti burada bir kimseyi takmayan bir katliam yapıyor. Ve hayasız da yapıyor. Umurunda değil dünyanın. Ya siz böyle bir olayı koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın şu anda en güçlü devleti olan devleti kongresinde defalarca ayağa kalkıyorlar, defalarca alkışlıyorlar, defalarca kıyameti koparıyorlar. Yani Amerika ile ilgili 1000 tane onu biliyoruz. Darbelerle ilgili ne bileyim Vietnam'dan işte Özay Bey özetledi. Daha orada arkadaşlar neler anlatacaklar. Hepsi güzel de ya hepsini anladık da bunları biliyoruz. Hadi yine edecek biz Amerika bu dedik. Bir de böyle bir olayda yani bu bir Amerikan imajıyla ilgili bak göreceksiniz önümüzdeki günlerde dünyanındaki sosyal medyada, basında her tarafta bütün dünya Amerikan Kongresi'ne şaşkınlığını dile getirecek ve tarihe bu olay bir fiyasko, bir katastrof, bir rezillik olarak geçecek. Rezillik olarak Benim aynen öyle. tahminim bu. Evet. Hakan Bayrakçı, yani çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ekran başındaki izleyicilerimiz de aynı hiddette, aynı duygudalar. Dünyaya ve bütün Türkiye'ye bu ikiyüzlülüğü göstermiş olduk. Çok sağ olun. Dedi ya metabolizmam bozuldu yani izlerken diye. Gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Bugün ABD'nin utanç günü, soykırımcı dakikalarca alkışlandı. Benim şunu söyleyeyim size. Dünyanın daha iyi bir yere gideceğine dair umudum bunları gördükçe azalıyor. Azalıyor. Yani Azalıyor. hepimiz bu noktada Yani gerçekten yani. burada üzüntü duymamak elde değil. Bir de tuttu dünya lideriymiş gibi Orta Doğu vizyonu, İran'ın bilmem neyi adeta böyle dünyayı şekillendiren bir Evet. hava ve pozisyon içerisinde kendini lanse etmeye çalıştı. Tam bir duygusal manipülasyon yapmaya çalıştı. İşte oraya getirdikleri vesaireyle. Yani o esirleri iyi Hamas satın almış. bıraktı. İyi satın almış Şimdi salondakiler. şu var. Ama şöyle iki Salondakileri. tane çok enteresan bilgi vereceğim size bakın. Yani Amerika bunlardan ibaret değil ama. Bakın Amerika'nın yönetimi maalesef satın alınmış vaziyette. Tamamen buradaki Siyonist yönetimin emrindeymiş gibi hareket ediyorlar. Ama bakın bu Der Spiegel dergisinin son sayısında çok enteresan bir başlık çıktı. Bir makale diyor ki Amerika dağınık devletleri iç savaş riski altında mı? Aynen bakın Der Spiegel'in son sayısında Amerika dağınık devletleri iç savaş riski altında mı? Şimdi bu dikkate alınacak bir şey. Yani burası ayrı bir şey satın alınmış ama bir de büyük çoğunluk var. Hani buraya ulaşamayan parasızlık yüzünden engellemeler yüzünden buraya ulaşamayan bir büyük çoğunluk daha var. Bir diğer enteresan olay da evet senin de dikkatini çekti. İlk cümlesinde İran dedi. İran, evet. Şimdi İran'da çıkan bir haber var. Ne olacak bunlar elimde şimdi İran'a mı saldıracak? bakın elimde bir yani kaynağı da var. İran'da bugün çıkan bir habere göre Ahmedi Nejad'a geçen hafta suikast girişiminde bulunmuş. Yani şimdi İran o zaman şimdi analizlere baktığımızda Orta Doğu gerçekten daha da karışacak. Bence de dünya daha iyi bir yer olma, daha iyi bir
noktada olma ümidini her geçen gün yitiren gelişmelerle dolu. Bunun da baş aktörü soykırımcı, işte katliamcı birinin demokrasi, özgürlük adı altında buradaki işte zevat tarafından adeta dünyaya alkışlanarak pazarlanmasıdır. Yani Bu bugün insanlık adına utanç verici bir olay. verici. ABD Kongresi'nde bugün bu yaşananlar üzerinden yıllar geçse de utançla hatırlayacağız. Bu kara lekeyi, Hakan Bayrakçı'nın son cümlelerini alıp stüdyodaki konuklarıma döneceğim hemen. Sayın Bayrakçı, son cümleleriniz ve değerlendirmeleriniz ne olur? Valla arkadaşlar gayet güzel izah edecekler ne olup bittiğini, sebeplerini, sonuçlarının ne olacağını falan anlatacaklar. Ben de dinleyebildiğim kadar dinleyeceğim. Çok üzgünüm, çok üzüldüm. Bu Amerikan Kongresi'ni yani Netanyahu'ya alışıyoruz. İsrail'e alıştık bu son olaylarda falan iyice. Yıllardır alışıyoruz. Bunları kanıksadık da ya Amerika'nın böyle arada bir yapma etme falan ya İsrail'le arası bozuluyor falan bir modu vardı. Yani bugün bütün tiyatro bitti. Her şey yalanmış. Amerika'nın sonuna kadar bunların İsrail'in Aynen öyle. arkasında olduğunu öğrendik. Hani hep diyorduk ya işte Biden da uyarmış Netanyahu'yu. İşte Biden da böyle demiş. Görüyor musunuz? ABD de ateşkes istiyor. Acaba rüzgar tersine mi dönüyor? Ateşkes mi çıkacak? Biz ara bulucuyuz. Evet, bebekleri öldürdüklerini biz İsrail'e söyledik. Evet, hepsi yalanmış. Hepsi yalan, hikaye, tiyatro, film. Bütün gerçekleri bugün böyle zınk diye gösterdik yani.